Merhabalar. Efsaneler kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda tarihe geçmiş efsaneleri sizlere sunacağım. Videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu videomda sizlere özgürlüğün simgesi Lady Godiva efsanesini anlatmak istiyorum. Mercia Kontesi Godiva, İngiliz soylusu Mercia Kontu Leofric'in eşidir. Bu efsane 11. yüzyıldan kalma bir efsanedir. Efsaneye göre Godiva, eşi Lord Leofric'in kiracılarına uyguladığı baskıcı vergilendirmenin geri alınmasını sağlamak için Coventry sokaklarında sadece uzun saçlarıyla örtünerek çıplak bir şekilde ata binmiş, kent boyunca geçiş yapmıştır. Efsaneye göre 11. yüzyılda İngiltere'nin Coventry şehrinin lordu olan Godiva'nın eşi Leofric, kentin ekonomisini güçlendirmek için vergileri ağırlaştırdı. Kocası yüzünden halkın giderek yoksullaşmasına kayıtsız kalamayan Godiva ise ondan vergileri düşürmesini istedi. Lord buna şiddetle karşı çıktı. Godiva'nın ısrarları üzerine bir gün sabrı taşan kont, "Pekala" dedi. "Eğer çırılçıplak soyunur ve tüm halkın huzurunda pazar yerini baştan başa geçersen istediğini yapacağım." Godiva şaşkınlıkla kocasına baktı ve "Eğer buna razıysan bana izin verecek misin? Karşılığında vergileri düşürecek misin?" dedi. Kont kararlı bir sesle "Evet" dedi. Sonra Tanrı'nın sevgili kulu Godiva çırılçıplak soyundu. Uzun saçlarıyla vücudunu örttü ve atına bindi. Sadece kar beyazı bacakları görünüyordu. Kenti boydan boya kat edip muzaffer bir edayla geri döndüğünde kont gerçek bir soylu gibi davranacak ve vergileri azaltmakla yetinmeyerek atlara ilişkin olanlar hariç tüm vergileri kaldıracaktı. 11. yüzyılda yaşanmış, 1250'lerde yazılmış efsaneye göre olay aşağı yukarı böyle anlatılır. Aslında Batı kültüründe Robin Hood, Kral Arthur ve Jeanne d'Arc kadar önemli bir figür olan, günümüze dek yüzlerce destana, şiire, hikayeye, operaya ve sanat eserine konu olan Lady Godiva'ya ilişkin çok az şey bilinir. Bilinenler Sakson asıllı olduğu, adının o dönemlerde Godgifu şeklinde söylendiği ve bu adın Tanrı'nın armağanı anlamına geldiğidir. Soyluluk belirten Lady ünvanı adının başına sonradan eklenmiş olmalıdır. Çünkü o dönemlerde bir Sakson soylusunun eşi sadece karı ya da yatak arkadaşı olarak adlandırılırdı. Zengin bir ailenin kızı olduğu sanılan Godiva çok genç yaşta Orta İngiltere'deki Mercia bölgesinin hakimi Leofric adlı yaşlı bir soylu ile evlenmişti. Bu evliliğin aşk evliliği olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü Sakson yasalarına göre bir kadın hoşlanmadığı biriyle evlenmeye zorlanamazdı. Kaynaklarda gayet dindar ve yardımsever olarak tanımlanan çift 1043 yılında Coventry'ye yerleşirler. Bir süre sonra karı kocanın arasına kara kedi girer. Çünkü Leofric kentin maliyesini güçlendirmek için vergileri ağırlaştırmakla meşgulken kendisi de büyük bir mülk sahibi olan genç kadın halkın yoksulluğuna kayıtsız kalamaz. Efsaneye göre Godiva kocasını vergileri düşürmeye razı etmek için uzun süre planlar yapar. Fikrini açtığında Leofric'in ilk tepkisi kahkahalar atarken koltuğundan düşerek bileğini kırmak olur. Leofric değil vergileri azaltmak, Godiva'nın dokuduğu kumaşlara bile vergi koymakla tehdit eder. Karı koca arasındaki soğuk savaşın ne kadar sürdüğü belli değildir. Ancak bir süre sonra cin fikirli Leofric'in Godiva'yı köşeye sıkıştıracak teklifi icat ettiği sanılır. Leofric'in karısına biraz kinayeli bir biçimde "Çırılçıplak yürü de Tanrı'nın mucizesini herkese göster" teklifini yaparken ne düşündüğünden emin değiliz. Bazıları Leofric'in bir teşhirci olarak sunarken bazıları dindar ve sadık karısının bunu yapmaktan utanarak kendisine baskı yapmasından vazgeçeceğini sanan Leofric'in bir tuzağa düştüğünü ileri sürer. Ancak gözü pek Godiva'yı hiçbir şey durduramaz.
1057 yılının Ağustos ayının sonlarında bir salı günü sıradan bir gün geçiren kasabalıların sımsıkı giyinmiş bir hizmetkarın eşliğindeki çıplak hanımlarını gördüklerinde ne kadar şaşırdıklarını tahmin etmek zor değildir. Sonuçta vergiler kaldırılır. Halk rahat bir nefes alır. Ancak yaşlı Leofric bu olaydan birkaç ay sonra belki de kahrından öte dünyaya göçer. Bundan sonra şekilden şekile girecek hikayenin en çok merak edilen kısmı tahmin edileceği gibi vergilerin kaldırılması meselesi değil. Godiva'nın yürüyüş sırasında çıplak olup olmadığıdır. Godiva'nın adı ilk kez 11. yüzyılın ünlü tahrir defteri Domesta'da geçer. Ama burada Lady'nin çıplak yürüyüşünden söz edilmez. Majora'nın yazarı Matev'e göre dindar bir kadın olan Godiva çıplaktır. Ancak bu çıplak yürüyüşü kimse görmez. Çünkü halka sokağa çıkma yasağı konur. Bazılarına göre Godiva yürüyüş sırasında vücudunu uzun saçlarıyla kapar ve sadece kar beyazı bacakları görülür. Bazıları ise Godiva'nın tümüyle çıplak olduğunu, bu saçlarla örtülmüş versiyonun kilise tarafından eklendiğini ileri sürerler. Çünkü Hristiyan inancına göre çıplak bir kadına bakan erkek doğrudan cehenneme gider. Anlaşılan kilise sevgili erkek kullarına kıyamamaktadır. 14. yüzyılda Hikden adlı bir kesiş eserinde Godiva'nın çıplak yürüyüşünün halkın henüz uykuda olduğu şafak saatlerinde yapıldığını belirterek Godiva'nın namusunu korur. 1500'lü yıllarda hikaye biraz şekil değiştirir. Leofric'in karısı üzerindeki egemenliğini kanıtlamak için onu bu yürüyüşe zorladığı iddia edilir. Bir başka yoruma göre de Coventry esnafı gözlerini Godiva'nın çıplak vücuduna dikmekten kaçınmaz ve bu tam da Leofric'in arzuladığı şeydir. Söz konusu dönemin pornografinin ortaya çıktığı dönem olduğu hatırlanınca bugün için bile fazla modern kaçacak bu yorum anlaşılır hale gelir. 1640'larda ortaya atılan bir versiyona göre Peeping Tom yani röntgenci Tom bir terzi çırağıdır ve bakma yasağını deler. Dükkanın kepenginde açtığı bir delikten çıplak Godiva'yı dikizler. Ancak Tom bu tabuyu yıkmanın cezasını görecek ve bir versiyona göre kör olacak, bir başka versiyona göre ölecektir. Bir başkasına göre de halk bakar ama mucizevi bir biçimde kimseye görünmez Godiva. Görüldüğü gibi ne çıplaklıktan ne de namustan vazgeçilir. Bazıları ise oyun bozanlık edip Godiva'nın çıplak yürüyüşle kastedilen şeyin mücevher ve iktidarı temsil eden diğer sembollerden arınmış bir biçimde yürümesi olduğunu ileri sürerler. Onlara göre ikincil kaynaklar Godiva'nın soyulmasını anlatan Latince denudata kelimesini yanlış yorumlamıştı. Belki de akla yakın açıklama budur. Ama nedense kimse bu olasılığın üzerinde durmaz. 1678'de Coventry'de Godiva'nın hatırasına bir gösteri yürüyüşü başlar. Bazı kesintiler olsa da yakın tarihlere kadar süren ve kadınların çeşitli dönemlere ait Sakson kıyafetleriyle katıldığı bu yürüyüş Paskalya'dan sonra en önemli ikinci dinsel kutlama olan White Sunday yortusunun bir parçasıdır. Yürüyüş 1854 yılında iyice şenlenir. Çünkü uzun yıllardır gizlice hayal edilen şey gerçek olur. Çırılçıplak bir kadın çeşitli pandomim gösterileri yaparak şehri boydan boya kat eder. Ancak muhafazakar kent yöneticileri Godiva efsanesinin böyle canlı bir biçimde yaşama döndürülmesine razı olmazlar. Ve festival 8 yıl boyunca yasaklanır. Olaydan sadece 2 yıl sonra Kraliçe Victoria kocasına doğum günü hediyesi olarak bir Godiva heykelciyi hediye eder. Ve herkes şaşırır. Bazılarına göre kraliçe ancak 7 yıllık evlilikten sonra bir soyluluk unvanı bahşettiği kocasına sahip olduğu sınırsız güce karşılık vücudunun gerçek sahibinin kocası olduğunu ima etmektedir. 20. yüzyılın başında çikolata markası olan Godiva'nın çıplak vücudu 1955'te Maureen O'Hara ile tekrar dikizcilerin beğenisine sunulur. Ancak 1962'de
Plath tarafından Ariel şiirinde kendisine yiyecek gibi bakan gözlerden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturulur. 1982'de adı bir göktaşına verilen Godiva, 14-16 Temmuz 2006'da Coventry'de düzenlenecek olan festivalin ev sahibi olarak çıkar karşımıza. Tarih, din, psikoloji, mit ve folklorun eşsiz bir birleşimi olan efsane, Freud'a göre gözetlenenin kadın, pasif, sergileyen, utanan olması, gözetleyenin erkek, aktif, seyreden, cezalandırılan olması gibi unsurlarıyla dört dörtlük bir röntgencilik hikayesidir. Röntgenci Tom'a verilen ceza da eski yıllardan beri bildiğimiz bir tür hadım etme eğiliminin temsilidir. Ama durum bu kadar basit değildir. Tarih boyunca Godiva, kocasının zorbalığına karşı baş kaldırırken özgürlüğün simgesi olur. Kocasının sapkın taleplerine boyun eğerken sadık bir kadına dönüşür. Halkın meraklı bakışları önünde görünmez hale gelişiyle tanrısal mucizenin, yürüyüş sonunda halkını ağır vergilerden kurtarmasıyla toplumsal kurtuluşun simgesidir. Uzun saçları ve bembeyaz bacaklarıyla fetişizm nesnesine dönüşürken vücudunu sıkı sıkı örten saçlarıyla erdemli bir azize olur. Lady Godiva efsanesini neredeyse 1000 yıldır capcanlı kılan da bu imgesel çok katmanlılık olmalıdır. Dikkatlerin halkı inleten ağır vergi yüküne karşı yapılmış cüretkar ve soylu bir direnişten çok, Lady Godiva'nın at üstündeki çıplak vücuduna yoğunlaşması ise gayet tanıdık bir durumdur. Evet sevgili dostlar, bir destanın daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler diliyorum.